Bizi Kolombiya kıyılarına götürecek gemi geldi. Şimdi kıyıya yanaşacak. Yük bırakacak, yük alacak. Yolcu bırakacak, yolcu alacak. Ben de binenlerden biri olacağım. 2-2,5 günlük bir yolculuk yapacağız diye düşünüyorum. Bana söylenen bu. Tabii ben yine bindiğimde soracağım. Bakalım kaç gün sürecekmiş. Gemide teyit ederiz. Aman 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 abi. Aman abi. Boru açıyor, sarhoş musun diyor. Amazon Nehri'nde ikinci yolculuğumuzu yapacağız. Hadi bakalım. Önce bir 12 saatlik yolculuğum vardı. Yok, 10 saat falan sürmüştü o. Şimdi 2,5 gün diyorlar bunun için. Dayı düz geliyorsun, buraya çarpacaksın. Yanlış şeyler yapıyorsun. Niye buraya yanaşmıyor ki? Bir önceki videoyu izleyenler aman 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 aman. Geriye doğru iktirdi bizi ha. Dayı batıracaksın, devireceksin bizi. Yapma böyle şeyler. Bora kabilesini ziyaret ettiğimi hatırlayacaktır. Ben oradan Pebas'a döndüm. Burada bir 1,5-2 saat bekledim gece. Anında bu gemi geldi. Geldik çatlama geldik. Hola señor, buenos días. Santa Rosa, frontera. 50 soles. 50. Sí. Nada, hermano. Gracias. No tenemos. Yağmur fena hızlandı. Hamamımızı sereceğimiz yer burası. Arka tarafa sereceğiz tabii ki. Burası bayağı dolu, baksanıza. Şeyi sormayı unuttum yalnız ya. Kaç güne varırız onu sormayı unuttum. Orada biri uyuyor. Ben nasıl geçeceğim? Çanta benim devasa olduğu için her yerden bam diye geçemiyoruz. Çantamı buraya koydum. Hamamı da serdim. Şöyle göstereyim sizlere. Battaniye de alıyorum çünkü geceleri soğuk oluyor. Bu da sırılsıklam oldu. Astım buraya ki kurusun. Anında burada yatacağım gece. Şöyle sizlere gemiyi göstermek istiyorum. 2 video önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Yine gemiyle yolculuk yapmıştık. Ikitos'tan Pebas'a gelmiştik. O videoyu izleyenler hatırlayacaktır sistemi ama o videoyu izlemeyenler için tekrardan hatırlatmak istiyorum. Şu an Amazon Nehri'nin üstünde gemiyle seyahat edeceğiz. Hamaklarınızı boş bulduğunuz yere seriyorsunuz. Gemiye binmeden önce hamak satın almanız gerekiyor. Çünkü vermiyorlar burada. Ücrete dahil değil. Siz sadece yolculuk ücreti ödüyorsunuz. Daha sonrasında Amazon Nehri üzerinde, şu an bulunduğumuz nehrin ismi Amazon Nehri. Bu bölgede birçok nehir var. Sadece Amazon Nehri yok. Ama en büyüğü ve en bilineni şu an üzerinde bulunduğumuz Amazon Nehri. Amazon Nehri'nin üzerinde Brezilya'ya kadar, ta Atlas Okyanusu'nun o çıkış noktasına kadar seyahat etme şansınız var. Ikitos'tan başladı bizim seyahatimiz. Pebas'a geldik. Bora kabilesini ziyaret ettik. Şimdi sıra Kolombiya sınırına gitmekte. Amazon Nehri'nin üstünde 2-2,5 günlük bir yolculuk yapacağız diye tahmin ediyorum. Onu sorup netleştirmek istiyorum. Daha sonrasında Santa Rosa isminde bir kasabaya ulaşacağım. Peru'nun son kasabası. Orası Peru, aman ne Arjantin'i, Arjantin beni andı. Peru, Kolombiya ve Brezilya sınırı. 3 sınır olarak geçiyor. Oradan botla işte Kolombiya'ya geçiyorsunuz, Brezilya'ya geçiyorsunuz. Böyle 4 dönüyorsunuz orada, yani anlayacağınız. Şimdi o sınıra gidiyorum ben, bir aksilik olmazsa. Oradan da yolum Leticia şehrine. O da Kolombiya'nın Amazonlardaki en bilinen şehri. Amazon Nehri'nin bu kadar böyle pis gözüktüğüne bakmayın. Rengi böyle. Yani birazcık garip, çamursu bir renk ama elinize böyle suyu aldığınız zaman şeyi fark ediyorsunuz, yani pis değil, temiz su. Yalnız dikkat etmeniz gerekiyor. Eliniz kanlı manlı olmasın. Piranalar hemen dadanabilir. Bayağı bildiğim pirana. Timsah buralarda pek yokmuş. Biraz daha böyle göllük bölgelerde ya da kıyılarda oluyormuş. Ama anakonda ve piranası bol olan bir nehir. Dünya üzerindeki en uzun nehirlerden bir tanesi. Ant Dağları'nın doruklarından doğuyor, Atlas Okyanusu'na kadar uzanıyor.
¿Y hace cuántos años se dedica a esto? ¿Hace cuántos años se dedica a esto? Al turismo. Turismo. Ujú. 3 años. 3 años, sí. La María Fernanda va a ganarle a la Lorena. Porque está en nuestro radito, va a estar. Yo soy nueva por aquí y pues no conozco ningún lugar. Cuando no está nublado. Yanaştığımız bir başka köyden de ayrılıyoruz şu an. Yanaşırken korna çalıyor. İnsanlar zaten aşağı yukarı saat kaçta geleceğini biliyorlar. Ama gecikebiliyor. Korna çalıyor, insanlar toplanıyor kıyıya. Daha sonrasında alışverişler oluyor, binişler inişler oluyor. Yine bir korna çalıyor. Satıcıların hepsi aşağı iniyor. Daha sonrasında tekrardan yola koyuluyor. Bakın, Amazon Nehri, aradan böyle bazen kollar giriyor. O kolların devamında işte derinliklerine kadar gidebiliyor bazen o nehirler. Issızlarda yaşayan yerli kabileler oluyormuş. Onları ziyaret etmek lazım ama işte dünya para ve o kollarda atıyorum 7 gün 8 gün botla seyahat etmek gerekiyor. Seyahat ederim, hiçbir problem yok. 10 günde seyahat ederim küçük botlarda. Ama mevzu o paranın olması ve o rehberi bulabilmek ve izin alabilmek. En önemlisi de o. Yakındaki bir köye gidiyor sanırım. Yanaşmayacak gemi oraya. Ama yavaşladılar onun için. Kayıkla dayıyı bırakacaklar, geri gelecekler. Yani bir kişi için durmuyorlar demek ki. Ya da çok küçük bir yerse onun için de durmuyor olabilirler. Şimdi tek tük evler var ya. Bak şurada bir ev var mesela. Karşıda bir ev var. Şurada ufak bir köy var. Şu ileride bir tane ev var. Bak dayıyı oraya götürdüler. Ha yok, onlar devam ediyormuş, pardon. Poblado de San Antonio diyor. San Antonio köyüne geldik şimdi. Yanında bir tane daha gemi var. Bu gemilere lança diyorlar. Amazon Nehri üzerinde ucuza seyahat etmek istiyorsanız bu gemilere biniyorsunuz. Daha yavaş gidiyor. Bir de hızlı botlar var. Onlar bir tık daha pahalı oluyor. Ama daha hızlı ulaşıyorsunuz gitmek istediğiniz yere. Köyde bu kadar işte. Evleri boyamışlar rengarenk. Burası da köyün meydanı, toprak. Kadınlar rahibelerin taktığı o şal gibi bir şeyden takıyorlar kafalarına. Kıyafetler uzun. O biraz ilgincime gitti benim. Más arriba, sí. La religión se llama Asociación Evangélica del Nuevo Pacto Universal. Ustedes visitar pueblos para explicar evangélico. Y casi mayormente en la Amazonía somos israelitas ya casi 80%. 80% evangélico. Evangélico Ah. de la EMIM.
Ah, entiendo. Estamos aquí, más que nada, ubicados aquí en el río Amazonas, en Alto Monte, Nuevo Pebas y Yabarí. En Yabarí hay 4 comunidades grandes, Ujú. puro así israelitas. Ah, puro Con la esta. vestimenta. Ah, entiendo. Es la vestimenta santa de la religión. ¿Hay otra religión en Amazonias? ¿Religión tradicional, antigua? Antiguo, sí, también hay. ¿También? Los naturales casi ya está poco, casi no se le ve ya. Claro, cada parte arriba, en parte alta, Ajá. ahí se encuentra eso. ¿Cómo se llama? ¿En ropa? Esta es la vestimenta que se llama la Santa Túnica. Esta es la Santa Túnica y es el Santo Manto Ujú. que la religión portamos así, todos los israelitas. Color, otro puede ser, yo tengo 5 colores. 5 colores. Para cambiarme. Sí. Sí. Pero ¿hay una significa en ropa? Este significa, como dice, o sea que hay una diferencia con el mundo, la religión. Mm. La ropa del mundo es la ropa extranjera, entonces casi no se diferencia, pero en caso cuando estamos con esta santa vestimenta hay una diferencia, que somos de la religión ahí mismo. ¿Cómo te llamas, señor? Mi nombre es Rodinson Tanta Quispe. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 40 años. 40 años. Mm. Yo soy Burak, Turquía. Turquía de abajo. Sí. Qué bien amigo, qué bien. Muchas gracias. Gemide sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği de veriyorlar bu arada. Onu söylemeyi unuttum ben. Gemiye bindiğimde bir poğaça bir de arroz con leche yani sütlaç verdiler ama içilebilir kıvamda bir sütlaç. Şimdi de öğle yemeği verdiler. Makarna, patates, tavuk parçası görüyorum şu aradan. Bir de pilav var. Fiyata ve yolculuğa dahil bu. Bazen böyle nehrin üzerinde ağaç dalları görüyorum. Yılan zannediyorum onları. İnsan buraya kadar gelmişken işte anakonda görmek istiyor ya. Ablanın kucağında bakın ne var. Ne yaptın? Reis iyi misin? He? İyi misin? Anam tipe bak ya, daha bebe bu bebe. Hola bebé. Bebe ne yaptın bebe? Reis. ¿Sí? YouTuber mu olacaksın ha? Kokluyor. Kamerayı kokluyor. Hola, hola, hola. Hola, princesa Pa. Princesa Pa, mira, mira, mira. Nasıl korkuyor ya, baksana. Nasıl koşunuyor? Seni de mi ısırdılar ha? Sí, pues. Sivrisinekler seni de mi ısırdı? ¿Eh? Aquí. ¿Sí? Gökkuşağı çıkmış, baksana da çok güzel gözüküyor. Burada da duracak. Yani burada durur zaten ya, orası büyük. Burada mutlaka durur. Oo, bayağı hızlandı yağmur. Dur, kendimizi koruyacak bir yere geçelim. 3 kat var. 3 katta da hamak kurulu. Bunun altı da var. Altında da yük var. Giriş katında sadece yük taşıyorlar. Geminin büyüklüğüne göre her kata hamak kuruyorlar. Of çıkan dumana bak. Çocuğu nerede yıkıyor abla? Lavaboda çocuk yıkıyor. Bakın, gökkuşağı buradan başlıyor. Hatta şurada bir tane daha var. Şöyle başlıyor. Karşı kıyıda birleşiyor. Baksanıza, geçit oluşturmuş burada. Amazonlarda bir günü daha geride bırakıyoruz dostlar. Günün son ışıkları karşımızda. Güneş varken inanılmaz bir sıcak oluyor. Yani size şöyle tarif edeyim. Güneş bulutların arkasında, tamam mı? Direkt olarak teninize değmiyor. Ama öyle bir yakıyor ki teninizi. Güneşin altında duramıyorsunuz. Böyle buralara, içeriye kaçmak hissi uyandırıyor insanda. Yani direkt
kapalı olmayan bir alan var. Orada her şeyi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Hiç üstünüz kapalı değil. Ama güneş öyle bir rahatsız ediyor ki insanı, kalamıyorsunuz orada. Gerçekten çok ilginç bir his. Yani güneş bulutların arkasında ama sanki bulutların arkasında değilmiş ve güneşi çok yakınmış gibi yakıyor teninizi. Gerçekten çok ilginç. Yani Amazonların bu mevsimini birebir yaşayıp hissettiğim için, farklılığı görebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü asla unutamayacağım bir iklim buradaki. Birden yağmur yağıyor, duruyor, sağanak bastırıyor, bir şeyler oluyor. Güneşi görmüyorsunuz ama inanılmaz bir sıcak var. Amazonlar adının hakkını gerçekten veriyor. Megafonla bir anons geçildi. Tek tek bilet kontrolü yapıyorlar şu an. Gemide çalışan çocuklar geldi. Tek tek herkesin biletini kontrol ediyorlar. Artık nerede ineceğine mi bakıyorlar? Ona göre bir rota mı çizecekler buradan sonra bilmiyorum. Ya da rutin bir kontrol de olabilir. Çocuk akşam yemeğini dağıtıyor. Ne var? Pilav var, tavuk var. Provecho, amigo. Gracias, provecho. Provecho. Vamos a cenar porque... Gracias. Pilav var, tavuk var, salata var, muz kızartması var. Öğlen de muz kızartmasıymış bu arada. Ben onu patates zannetmiştim de muzmuş. Bir de yeşil mercimek var. Tabağımız bu şekilde. Işıklar kapandı şimdi. Herkes hamaklarında uyku modunda takılıyor. Yalnız hamakların bu kadar yakın olması bayağı bir konforsuz. Yani çocuğun ayağıyla ağzım arasında 2 karış mesafe var. Tövbeler olsun, böyle bir koku olamaz ya. Bak, böyle bir koku olamaz ya. Çocuğun ayağı ölmüş, gömmemişler. Ayıp olur diye gömmemişler. Yani başka türlü açıklayamıyorum bu kokuyu. Çürümüş resmen ayağı ya. Çürümüş ayak kokuyor yani yanım. Şeytan diyor, parmaklarının arasında bir tütsü sıkıştır yak. Uyanmayacağını bilsem yaparım da. Uyanır çocuk. Hava aydınlandı. Bak bak bak, ne güzel uçuyor kuşlar. Önde bir öncü grup var. Arkadan onları takip ediyorlar. Alarm kurmuştum gün doğumu için. Uyandım, baktım karanlık hala. Dedim herhalde biraz daha geç hava aydınlanacak. Daha sonrasında bir uyumuşum. Bir uyandım böyle. Ama hava kapalı. İstesek de gün doğumunu beklediğimiz şekilde göremeyecektik. Ne güzel uyudum var ya. Çocuğun ayağıyla birlikte. Amazon Nehri ile ilgili beni en çok şaşırtan şey Ant Dağları'ndan doğuyor olması. Bilmiyordum ben bunu. Araştırırken öğrendim. Pasifik Okyanusu'na 160 kilometre mesafede Ant Dağları'nın doruklarında doğuyormuş Amazon Nehri. 5100 metreden doğuyor. Atlantik Okyanusu'na kadar uzanıyor. Uzunluğu 6400 kilometre civarı yazıyordu internette. Dünyanın en uzun nehirlerinden bir tanesi. Bilimum tehlikeli hayvan yaşıyor. Anakondasından piranasına, timsahından bilmem nesine bir sürü tehlikeli hayvanın yaşadığı bir nehir burası. Rengi zaten insanı bir ürkütüyor. Çamur gibi bir rengi var. 7 tane ülkeden geçiyor. Şu an bulunduğumuz Peru'dan geçiyor. Zaten doğuş noktası Peru. Ekvador'dan geçiyor, Bolivya'dan geçiyor, Kolombiya, Brezilya, Venezuela'dan geçiyor. 6 yaptı pardon. Bizim Amazonlar olarak tanımladığımız bölge sadece Amazon Nehri'nin bulunduğu bölümlerden oluşmuyor. Amazon havzasına biz genel olarak Amazonlar ismini veriyoruz. 7 milyon kilometre kareye kadar ulaşıyor Amazon havzası. Amazon kolları havzayı besliyor. Yağmur ormanları var Amazon havzasında. Çok büyük bir bölümünü yağmur ormanları oluşturuyor. Daha sonrasında insanların yaşadığı köyler, kasabalar ve şehirler var. Bu saydığım 6 ülkede Amazon havzası var. Bunun yanı sıra Amazon Nehri'nin ulaşmadığı ama Amazon havzasının ulaştığı 3 ülke var. Surinam, Fransız Guayana'sı ve Guayana. Bu 3 ülkeye Amazon Nehri ulaşmıyor ama Amazon havzası ulaşıyor. Yani nehrin beslediği yağmur ormanları vesaire bilmem ne. Yani kısaca şöyle söyleyebiliriz dostlar. Amazon'un sınırları 9 ülkeye kadar ulaşıyor. Bu 9 ülke arasında en şanslı olanı Brezilya. Çünkü Amazonların %60'ı Brezilya topraklarında kalıyor.
haritayı açıp baktığınızda Brezilya'nın Kolombiya, Venezuela sınırlarına yakın olan kısmının yemyeşil olduğunu görürsünüz. Çünkü komple Amazon yağmur ormanları oluşturuyor. O yağmur ormanlarının içerisinde daha bugün keşfedilememiş, başka insanlarla iletişime geçememiş yerli kabileler olduğu düşünülüyor. Bu konuda araştırmalar devam ediyor. Bazılarıyla iletişime geçmeye çalışmışlar ama olumsuz cevap almışlar. İnanılmaz geniş bir alan, inanılmaz değişik canlı türlerinin, bitki türlerinin olduğu, ki hala keşfedilememiş bitki türlerinin olduğu, belki başka biyolojik türlerin olduğu da düşünülüyor. Belki bilmediğimiz hayvanlar da var Amazon yağmur ormanlarının içerisinde. Yani havza 7 milyon kilometre kare. Akıl alır gibi değil yani. O yüzden çok ilginç bir yerdeyiz dostlar. Bilim insanlarına göre dünya üzerindeki en büyük eczane Amazonlar. Dünyada bulunan doğal ilaçların çok büyük bir kısmı Amazonlarda bulunmuş. Tabi buradaki yerliler sağ olsun. Onların bulduğu, kendi hayatlarında uyguladığı o şeyleri bilim insanları gözlemliyorlar. Bizim üzerimizde de deniyorlar. Vücudumuza, sağlığımıza iyi geldiğini fark ediyorlar. Üç ülkenin sınırının olduğu noktaya geldik. Bu taraf Peru, Santa Rosa. Hemen karşı taraf Kolombiya. Burada Leticia şehri var. Leticia şehrinin hemen yanında Tabatinga var. Orası da Brezilya. Şu gördüğünüz nokta üç ülkenin sınırı. Leticia, Tabatinga. Señores, buenos días. Vamos, chino. Anam anam tipe bak. Fıstık. Fıstık. Ne haber? Ne haber? İyi misin? He? Hop 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 hop. Şey takıldı ayağıma. Geç abla. Hoppa. Oh be, karaya çıktık. Ne kadar sürdü? 26 saat sürdü galiba. Seguro? Ölmeyelim. Aman 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 aman. Şöyle geçelim. Şimdi gemiden indim.
Ulaştık. Bana 2 gün demişlerdi. 26 saate ulaştık buraya. Demek ki neymiş? Kaptan harici kimseye sormayacakmışız. Çantamı aldım şimdi. Ufak botlara bindim. Önce Peru'dan çıkış yapmam gerekiyor. Daha sonrasında Kolombiya tarafına geçip giriş yapacağım. Botla geçmem gerekiyor o tarafa. Mototaksi 10 soles dedi. Botlar 5 soles dedi. 5 solese gidelim. Dur dayı. Buyur dayı. Eyvallah. Gracias señor. Santa Rosa adasına hoş geldiniz. Peru yazıyor. Şimdi buradan göçmenlik bürosundan Peru'dan çıkış damgamı vurdurmam lazım. Yani çıkış yapmam lazım. Damga vuracaklar mı bilmiyorum. Ülkeye girerken vurdular. Çıkarken de vururlar diye düşünüyorum. İmigrasyon burası dostlar. Buradan şimdi çıkışımı yaptım. Pasaporta mühür vurdu. Artık Kolombiya'ya geçebiliriz. Bir şey sormadı. Nereye gideceksin dedi. Kolombiya dedim. Tamam dedi. Sisteme bilgileri girdi. Daha sonrasında çıkış mührünü vurdu. Adios amigos dedi. Şeyi çok beğendi bizim pasaportu. İlk defa görmüş Türk pasaportunu çocuk. Baktı üzerinde resimler var ya yeni pasaportun işte. Efes'in, Ayasofya'nın filan resimleri var ya onlara baktı böyle inceledi tek tek. Güzelmiş dedi. İlk defa gördüm dedi Türk pasaportunu. Peru'ya veda vakti dostlar. 5 solese bir bot buldum. Kolombiya tarafına, Leticia şehrine geçiyorum şimdi. Fark ettiniz mi? 2 farklı renk var. Şu açık olan açık kahverengi Amazon Nehri şimdi farklı bir kola bağlandı. Amazon Nehri'nin farklı bir kolu ama burada renk farklı. Tabii farklı kollara başka isimler veriyorlar. Farklı isimlerle çağırıyorlar bu nehirleri. Baksanıza renk değişti bayağı. Daha bir koyulaştı. Dayı bizi migrasyonun olduğu, göçmenlik bürosunun olduğu yere getirdi şimdi. Buradan nasıl geçeceğiz? Aslanım benim. Dikkat et kendine ama. Dayı biraz daha gidebiliriz bence. Yara yara gidiyor dayı. Santa Rosa'dan bot beni burada bıraktı. Burası da göçmenlik bürosu. Hemen ülkeye girişimi yaptım. Pasaporta mühür bastı. Sadece şeyi sordu. Kolombiya'da hangi kısımlara gideceksin dedi. Dedim sadece Amazon bölgesi. Otel rezervasyonun var mı dedi. Dedim vallahi otel rezervasyonum yok çünkü internetim yok. Ama dedim internet bulup yapacağım. Ucuz otelde kalmak istiyorum dedim. Hani hostelde paylaşımlı odada kalmak istiyorum dedim. Burada bir sürü var dedi. Bulursun rahat dedi. Başka da bir şey sormadı. Hemen giriş mührünü bastı. Ülkeye giriş yaptık. Leticia'dayız. Kolombiya'nın Amazon bölgesindeyiz dostlar. Biliyorsunuz ben Kolombiya'da çok uzun bir süre seyahat ettim. Kanalımda 41 video var Kolombiya ile ilgili. En güneyinden en kuzeyine kadar seyahat ettim. 5 aylık bir süreci aldı bu. Ama mükemmel bir seyahatti benim açımdan. Güzel de videolar olduğunu düşünüyorum. Bakarsanız çok sevinirim. Çünkü bazı yorumlarda abi Kolombiya'ya da gider misin yazıyordu. Bunu gördüm. Onlara cevap vermiştim hani Kolombiya'ya gittim kanalda video var diye. Buradan da duyurmuş olayım. Yolumun bir daha Kolombiya'ya düşeceğini düşünmemiştim açıkçası. Amazonlar sağ olsun buna vesile oldu. Kolombiya'ya da geldiğimize göre bu videoluk benden bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda Leticia'yı gezeceğiz hep birlikte. Ama önce benim bir kalacak yer bulmam lazım. Duş almam lazım. Leş gibiyim çünkü bir de karnım acıktı. Kahvaltı yapmam lazım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoluk bu kadar diyorum dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri açmayı da unutmayın dostlar. Adios amigos. Hoş geldin Kolombiya. Kolombiya Amazonları.